Selamlar millet, selamlar güzel insanlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Kriptişizo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bitcoin, altcoin, kripto para ve genel borsa incelemesi yapacağız. Arkadaşlar genel manzaraya baktığımızda, genel senaryoya baktığımızda şu an olumlu şekilde gidiyormuş gibi gözüküyoruz. Bitcoin 70 bin dolar üstünde 71 bin direncinin üzerine atmaya çalışıyor. Burada Ethereum'a bakacak olursak arkadaşlar Ethereum'da kritik bölgelerin 2100 bandının üzerine atmış ve teknik analiz olarak trend bölgelerimiz düzgün şekilde çalışmış. Bu trendlerin çalışmasıyla beraber daha üst kanallara gitmeyi umut ediyoruz. Hem Bitcoin'de hem Ethereum'da hem de altcoin'lerde. Bitcoin dominansında arkadaşlar büyük bir sıkışma manzarası var. Ama bu sıkışma manzarası büyük ihtimal bir düşüşle sonuçlanacakmış gibi gözüküyor. Bu sonuçlanmayla beraber eğer bu şekilde borsalarımıza para girmeye devam ederse altcoin'lerde çok büyük hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Bakın Bitcoin düşecek demiyorum. Bitcoin de çıkacak ama altcoin'lerdeki çıkışlar çok daha büyük olacaktır diye tahmin ediyorum. Altın fiyatları tekrardan dönmeye başladı. Bakın altın 4400 bandından tepki aldı. Altında bir günlük mum kapatması yapmadı. Bura bizim için destek bölgesiydi. Bunu 2-3 hafta önce çektim arkadaşlar ben. Bu 4400'deki destek bölgesinden altın tepki almayı başardı ve buralardan dönüş yapmaya çalışıyor. Gümüşte de benzer bir manzara var ama gümüşte arkadaşlar burada 70 dolar psikolojik desteği kaybedildi. Bu destek kaybedilmesine rağmen altın dönünce gümüşte dönmeyi seçti buradan. Artık niye döndü, niye vesaire yaptı değil. Dünyadaki risk ortamları bittiği için olabilir. Ek olarak da bu düşüş sonrasında bir tepki yükselişi olabilir. Altın destekten döndü. Gümüş tam olarak destekten dönemedi arkadaşlar. Altındaki yükselişler belki devam edebilir ama gümüşte ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Altında da şunu söyleyeyim ama burada bakın tepe, birinci tepe, ikinci tepe şeklinde geldi. Burada birinci dip, ikinci dip şeklinde geldi. Yani burada aslında tepeler ve dipler birbirini alçaltmaya başladı. Yani hem dipler hem tepeler kendini alçaltıyor. Bir altında geliyor sonraki gelen tepe. Burada da bu hareket bir tepki yükselişi olabilir ve daha büyük bir düşüşün önünü açabilir arkadaşlar. Ondan dolayı altın tarafındaki arkadaşlar dikkatli olsun diyorum. Çok fazla gaza gelmeyin hiçbir varlıkta. Bitcoin'de olsa altcoin'de olsa sadece uzun vadeli tutacağım diyorsanız, anlık olarak işlem yapacağım demiyorsanız bu varlıklar uzun vadede güzel fiyatlanır. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar altın olsun gümüş olsun hiç fark etmiyor. Bunlar insanı süründürebiliyor. Bakın altın son 5-6 yıldır insanları süründürmemiş. Dikine dikine çıkmış. Sorgusuz sualsiz dikine dikine yükselmiş. Ama altının da 18 yıl boyunca beklediği dönemler olmuş arkadaşlar. Yani siz 18 yıl boyunca beklerim diyor musunuz? Demiyorsunuz. Ondan dolayı burada daha çok çıkmış, dikine yükselmiş varlıklar yerine bakın burada altının son süreçlerde dolar bazındaki yükselişi, bu TL bazında değil. Dolar bazında bu şekilde yükselmiş bir varlığa ben yatırım yapmayı mantıklı görmüyorum. Uzun vadeli tutulabilir. Ancak bu şekilde çıkan bir varlık isterse yani babamın yarattığı, benim yarattığım bir varlık olsun, o varlıkta durmak istemem arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim babamın oğlu olsa dahi arkadaşlar bu şekilde dikine dikine çıkıyorsa ben tepeden girmek istemem. Çünkü bu çok alt noktalardan alan binlerce insan olduğunu, yani yüzlerce ülke olduğunu biliyorum. Ondan dolayı bu adamlara ben yakıt olmak istemiyorum. Hangi varlık olduğu önemli değil. Şimdi kızacaksınız bana, altın işte şöyle böyle. Altın olsun olmasın. Petrol tarafında da arkadaşlar benzer bir manzara burada karşımıza çıkıyor. Bakın petrolün bir önceki tepesi 2022 yılında gelmiş. Bu tepeden sonra şu anki savaş döneminde bile yeni bir tepe gelmiyor. Ve eğer bu gördüğünüz manzara, yani şu en son yaptığı hareket arkadaşlar 119 dolar seviyelerine giden petrol fiyatındaki hareket bir tepe bölge ise burada çok büyük petrol fiyatlarında düşüşler görebiliriz. Şu an değil, savaş bittikten sonra da değil ama 3-4 yıl içerisinde böyle bir manzara görebiliriz. 2028 yılına kadar, şimdi önümüzde evet çok uzun zaman var ama burada petrol fiyatlarının aşağı yönlü indiğini görebiliriz. Bizim zaten hedefimiz ne arkadaşlar? Amerika para basımıyla beraber, kanalda tik atmayı beklediğimiz para basımıyla beraber burada arkadaşlar güzel bir rally manzarasının yaşanması ve 2028 yılına kadar Amerika'nın ödemesi gereken 28 trilyonluk bir borç var. Kendi içinde bu çoğunluğu. Toplam borcu 40 trilyona geldi. Bu 40 trilyon borcun 28 trilyonun 2028'in 3. çeyreğine kadar sanırım ödenmesi gerekiyordu. Ve bu süreçte arkadaşlar yaklaşık olarak şu anki manzarayla giderlerse, biz para basmayacağız derlerse 10 trilyonluk bir cari açık oluşuyor. Bu da hiçbir ülkenin kaldıramayacağı, Amerika'nın dahi kaldıramayacağı bir yük. Bunun altında kalmayacaktır. Para basımı yapacaktır. Önümüzdeki 2 yıl içindeki bu yıldan başlamaları gerekiyor. Çok yakın zamanda böyle bir para basımı
para basımına başlama hareketi görebiliriz. Çünkü arkadaşlar zaman daraldı ve savaş dönemlerine bakacak olursak, kriz dönemlerine, pandemi dönemine vesaire bakacak olursak para basımları neredeyse diyorum tüm dönemlerde bir krizden sonra gelmiş. Burada genel fiyatlara bakacak olursak bakın Bitcoin'den örnek verelim. Şu dönemde Covid krizi olmuştu arkadaşlar. 2020'nin Mart aylarında burada fena şekilde dip yaptı tüm borsalar. Bu borsalar dip yaptıktan sonra Amerika hükümeti para basımı vesaire başlayınca ve bu sürece kararlı bir şekilde devam edince arkadaşlar parayı halka enjekte etmeye devam ettikçe ki birçok kişi işe gidemiyordu pandemiden dolayı. İnsanlara şöyle dediler. Siz işe gelmeyin, evde oturun, biz maaşınızı ödeyeceğiz vesaire. Para basımı yaptılar yüksek miktarda. Ev kredisi, konut kredisinin önünü açtılar. Herkese ucuzdan kredi verdiler ve bununla beraber büyük bir para basımı oldu. Biz bu para basımı likidite bolluğu döneminde çok büyük bir rally yaşadık. Hem altcoin'lerde hem Bitcoin'de hem Nasdaq'ta hem Dow Jones'ta hem S&P 500'de hem dünya borsalarında arkadaşlar. Şu anda bir kriz oluyor. Dünyada bir kriz var. Petrol krizi var. Ne kadar savaş denilse de şu an savaş değil. Petrol krizi dünyayı etkiliyor ve bu petrol krizinden sonra bir para basma manzarasının ben oluşacağını düşünüyorum. Bu para basma manzarası hemen gelmeyecektir. Petrol fiyatlarının biraz inmesi beklenecektir. Hangi seviyeler inmesi beklenecektir? Benim tahminime göre en azından bir 85 doların altını görmesini bekleyeceklerdir arkadaşlar. Ben petrolün bu kadar kolay 85 doların altına atacağını düşünmüyorum ama atılması için her tür adım atacaklardır. Belki İran'la birlikte çalışıp ki şu an daha tam olarak ne olacağı belli değil. Yok barış var diyor, yok öbürü yok diyor. Tam olarak ne olacağı belli değil. Bu süreçten sonra ama arkadaşlar dünyanın birlikte çalışacağını ve enerji fiyatlarını düşüreceğini düşünüyorum. Çünkü herkesin ortak çıkar noktası bu. Ama içimdeki ses arkadaşlar, gönlümdeki ses diyor ki bu savaş devam etsin. Petrol fiyatları iyice çıksın. İsterse kriptodur, tüm riskli varlıklar yerle yeksan olsun umurumda değil. Çünkü şu an arkadaşlar İsrail'le büyük düşmanla savaşılıyor. Epstein sapıklarıyla savaşılıyor. Ve bu Epstein sapıklarının şu an arkadaşlar savunma füzeleri bitme noktasına gelmiş. Ve Nisan'a kadar bu savaşı sürdürmeyi başarırlarsa hiç savunma füzeleri kalmayacak. Bundan dolayı eğer İran'ın füze stoğu varsa bu savaşı devam ettirmesini canı gönülden diliyorum. Varlıklarımın düşmesi önemli değil arkadaşlar. Geri çıkarız biz. Ama burada bu şekilde bir fırsat. Epstein sapıklarına vurulan darbeler bir daha bu şekilde karşımıza çıkmayabilir. Gelmeyebilir ve bundan bu adamlar ders alıp sonraki saldırıda buna çok büyük hazırlık yapabilirler. Ne zaman İsrail'in başı sıkışsa hemen sarı kafa çıkıp diyor ki arkadaşlar biz işte barış masasına oturduk. İran'la görüşüyoruz. Onlar çok fena şekilde anlaşma yapacak. Yumuşamalar oluyor. Ne zaman İsrail'in stoklarını doldursalar işte İran'ın içinden geçeceğiz. Nükleer füze üretiyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Anlayacağınız burada arkadaşlar eğer İsrail'in gücü tükenmediyse savaş devam eder. İsrail'in gücü tükendiyse barış istemeye başlarlar. Bugün de gelen haberlere baktığımızda İsrail'in Başbakanı Netanyahu demiş ki 2 gün içerisinde nereleri vurabiliyorsanız vurun demiş. Yani İsrail'e demiş ki her yeri vurun. Tüm mühimmatımızı sıkın. Çünkü 2 gün sonra barış geleceğini düşünüyor gibi bir manzara var. 2 gün sonra da arkadaşlar yaklaşık olarak Cuma gününe denk geliyor. Cuma günü barış gelirse ne olur? Bizim için kriptolar için mükemmel olur ama ben olsun istemiyorum. Bana kızanlar olacaktır. Arkadaşlar şu an gerçekten bir insanlık savaşı veriliyor ve bu insanlık savaşını İran kaybederse tüm insanlık kaybetmiş olacak. Epstein sapıkları, çocuklara pislik yapan caniler, pis sübyancılar kazanmış olacak. Ben bunu istemiyorum. Varlıklarımın hepsinin yok olmasını dahi göze alırım burada. Gene de bu sapıkların kazanmasını istemiyorum. Yani burada bu savaşın devam etmesini istiyorum. İran umarım diyorum bu savaşı devam ettirir. Bu tarz salak oyunlara gelmez. Yok işte İsrail'in mühimmatı tükendi de biz barış istiyoruz kardeşim. Biz dostunuz falan. Bunlar size barış masasındayken, müzakere masasındayken 2 kere saldırmadı mı? Neden celladına güveneceksin? Celladını vurmaya devam edeceksin. İsterse seni öldürmeye gel zaten ama zaten adamın amacı seni öldürmek, seni yok etmek. Şu an gelmiş diyor ki ya benim kılıcım kırıldı da bir barış yapalım. Ben seni sevdiğimden yapıyorum. Kılıcını tamir ettikten sonra, elindeki orağı tamir ettikten sonra cellat gene kafanı uçurmak için gelecek. Neyse bu konuyu çok uzatmıyorum. Şimdi kaldığımız yerden geri devam edelim. Arkadaşlar bu petrol fiyatları eğer savaş biterse, İran'la Amerika anlaşırsa, İran olan yaptırımlar kaldırılırsa ki petrolle ilgili yaptırımlar kaldırıldı. Daha büyük yaptırımlar kaldırılırsa Venezuela'nın da etkisiyle beraber burada enerji fiyatlarını düşürebilirler. Petrolün tekrardan eski fiyatlarına gelmesi belki 1-2 yılı bulur. Ancak ben burada
yüksek anormal bir çaba sarf edileceğini düşünüyorum. Çünkü sarı kafanın önünde öncü seçimler var. Öncü seçimlerden önce arkadaşlar burada enerji fiyatlarını düşürüp güzel bir para basımına hazırlanmak istiyor. Çünkü bu para basımını yapamazsa seçim ekonomisini kuramaz. Seçim ekonomisini kuramazsa da halktan arkadaşlar düzgün şekilde oy alamaz. Bundan dolayı çok hızlı şekilde hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama diğer taraftan da İsrail bu adamın tasmasını eline almış. İstediği gibi kullanabiliyor. İki arada bir derede kalmış sarı kafa görüyorum. Sarı kafanın ben Amerika'nın başında kalmasını savunuyorum arkadaşlar. Bunu her gün söyleyeceğim. Umarım hep kalır. 5 yıl daha kalırsa çünkü Amerika içten bölünmeye başlayacak. Yani Kaliforniya eyaletinden başlayacak. Burada bölünmeye başlayacak. Çok zeki, mantıklı bir köle yerine bu şekilde kafası çalışmayan bir beyinsizin Amerika'nın başında olması tüm dünya için sağlıklı ve iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada petrolden, altından, gümüşten, Bitcoin'den bahsettik. Bitcoin'den tam olarak bahsetmedik ama Bitcoin'de de aslında tam olarak bahsedecek bir manzara yok arkadaşlar. Şu an olan şey güçlü duran varlıklar güçlü kalmaya devam edecek manzarasıdır. Özellikle kriz döneminde en riskli varlık sınıfı çok manipülatif, işte çok oynak vesaire dedikleri varlık en az oynak olan varlık. Yani altının 5-10 katı daha az oynak. Altın burada en sağlam varlık olarak görülürdü. Nasdaq'ın 2-3 katı daha az oynağız arkadaşlar. Ve genel yapıda bakın tüm yapılar aşağı yönlü fiyatlanırken Bitcoin'e bakacak olursanız bu savaş başladıktan sonra yukarı yönlü fiyatlanmaya başladı. Bu da insanlar tarafında, yatırımcılar tarafında olumlu bir algı oluşturmaya başladı. Yani kripto tarafına yatırımların arttığı bir döneme girdik. Bundan sonraki süreçlerde tekrardan Nasdaq, Dow Jones, S&P 500'e benzer bir güven olacak mı? Ya da altın fiyatları düştü, millet kuyumcuya koştu. Ancak bunu kaç kere daha tekrarlayabilecekler? Altın fiyatları gene düşerse millet gene kuyumcuya mı koşacak? Bunu kaç kere tekrarlayabilecekler? Milletin elinde ne kadar para var? Şimdi altın çok düştü diye herkes gitti alımlarını yaptı. Ancak gelen tepkilere baktığımızda gelen tepkiler halen zayıf gibi gözüküyor. Ben altının düşmesini istemiyorum. Sadece arkadaşlar olan şeyi anlatıyorum. Altına yatırım yapan birçok arkadaşımız var. Ben de yatırım yapıyorum ama şu an destek bölgesinde olmasına rağmen daha iyi fırsatların olduğunu düşünüyorum. Özellikle kripto paralar tarafında. Ek olarak dolar endeksine bakacak olursak dolar endeksi 99 desteğinden tepki almayı başardı. Bu bizim için olumsuz ama halen de gördüğünüz düşen trendi kırmadı arkadaşlar. Burada dolar endeksi eğer aşağı yönlü salınmaya başlarsa bu bizim için olumlu bir manzara oluşturacaktır. Petrol fiyatlarını belki biraz daha yükseltebilir ama petrol bununla ilgili yükselmiyor. Yani petrol dolar düştü diye yükselmiyor arkadaşlar. Petrol şu anki dünyadaki kriz ortamından yükseliyor ve dolar endeksinin düşüşü de petrol fiyatlarını çok olumlu ya da çok olumsuz etkilemeyecektir. Bizim için bir olumsuz manzara oluşmayacaktır. Aksine çok olumlu bir manzaranın önüne açılacaktır. Ethereum dominansına baktığımızda Ethereum dominansında arkadaşlar retest tamamlanıyormuş gibi gözüküyor. Bakın bu bölgelerden tepki aldı. Altında minik kapatmalar yapsa da kalıcılık sağlamadı. Ethereum dominansının bu bölgelerden geri dönüş yapacağını ve Bitcoin dominansında bir düşüşe meydana getireceğini, düşüş meydana getireceğini düşünüyorum. Bitcoin dominansı düşerken de hem Ethereum dominansına hem de altcoin dominansına büyük bir para girişi olacağını tahmin ediyorum. Şimdi çok teknik bazlı konuşuyorum arkadaşlar. Bazılarınız teknik konuşmamı istemiyor. Bazılarınız da temel konuşmamı istemiyor. Ben ortaya karışık bir şeyler yapıyorum. Siz hangisinden keyif alıyorsanız o bölümü atlayabilirsiniz. Direkt olarak altlara yazmıyorum ama zaten dinlerken anlıyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anki dönem sorunlu bir dönem. Şu anki dönem sıkıntılı bir dönem. Bu sıkıntılı dönemlere rağmen Bitcoin güçlü duruyor. Ama Bitcoin yerle yeksan olsa da ben bu dönemin devam etmesi gerektiğini savunuyorum. Sonuç olarak Bitcoin bu dönem bittiğinde yükselecek arkadaşlar. Ama bu dönem bittiğinde eğer İran kaybederse tüm insanlık kaybetmiş olacak. Geri dönülemez belki şeyler olmuş olacak. Birçok kişi diyor işte yok sıra Türkiye'ye gelecek falan. Bilmiyorum orası ne kadar gerçek ama burada bizim tarafımızın belli olması gerekiyor. Yani her insanın, her iyi insanım diyen, her kafası çalışan, IQ seviyesi 90'ın üzerinde olan kişinin burada İran'ın tarafında taraf tutması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey yapamasam da buradan mental destek veriyorum arkadaşlar. İran'ı da çok seven biri değilim. Bundan çok kez bahsettim. İrancı vesaire değilim. İran'ın PKK'yı vesaire YPG'yi nasıl silahlandırdığını biliyoruz arkadaşlar. Burada nasıl silah aktardıklarını, burada birçok örgütü örgütlediklerini, hatta kendilerinin elinde beslendiğini biliyoruz. Ancak karşıdaki düşman o kadar büyük ki şu an İran bize melek gibi geliyor. Yani melek gibi görüyorum şu an. Çünkü savaştığı adamlar aşırı şekilde iblis olduğunu bildiğim için burada arkadaşlar İran'ın tarafında olmak zorunda hissediyorum. Neyse manzara bu şekilde. Ek olarak son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar katıldan katılan çok arkadaşımız var ama katıldan sanki benim hayrıma katılmışlar gibi hissediyorum. Yani al 50 lira sen mutlu ol falan gibi katılan arkadaşlar olduğunu hissediyorum. Burada bu videolar sizler için çekiyorum arkadaşlar. Katıldan katılan arkadaşlara rica ediyorum. Çektiğimiz videoları izleyin. Bakın dün AVAX ile ilgili bir video çektim.
Bu AVAX videosu, AVAX analizi önemli bir analiz. 2 yılda bir gelen analiz. 2 yılda gelen bir fırsattan bahsediyorum. Kimse bakıyorum izlemiyor. Kardeşim beni katıldan takip etme izlemeyeceksen. Burada bana hayır olsun diye gelip katılma. Sana bir yararım olmuyorsa çek git kardeşim. Benim sinirim bozuluyor böyle olaylarda. Yani izlemeyecekseniz gelmeyin. Bana hayır işi yapmayın arkadaşlar. Neyse manzara bu şekilde diyerek burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.